Herkese merhaba. Didim Hisar Mahallesi'nde 500 metrekare arsa içerisinde bol ekstralı harika bir villa tanıtımı yapacağız arkadaşlar size. Bu villa Didim'de izlediğiniz villalar arasında en iyilerinden bir tanesi. Nedenine sonra geleceğim. Malzeme olarak gerçekten fazlasıyla para harcanılmış, hiçbir şekilde paradan kaçılmamış bir villa. Tüm detaylarıyla gerçekten göz dolduruyor. İnşaat detaylarına da girince ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. 220 metrekare brüt kullanım alanına sahip, 200 metrekare net kullanım alanına sahip, full eşyalı, 4+1 Amerikan mutfaklı, havuzlu, otoparklı, hamamlı, saunalı, jacuzzi'li harika bir villa. Ne var? Bir de ekstra olarak bar bölümünüz var. Gerçekten çok güzel bir villa. Mutlaka sonuna kadar izleyin. Fiyata biraz sonra geleceğim. Hani fiyatı duyduktan sonra atlamayın. Avrupa standartlarında diyebileceğimiz bir villa burası. Malzeme detaylarına ineceğim. Hepsine tek tek ineceğim. Gerçekten çok güzel. Ne demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Neredeyiz? Hisar Mahallesi demiştim fakat Efeler Mahallesi Villalar Bölgesi olarak biz burayı adlandırıyoruz. Neden? Fener Caddesi dediğimiz Efeler'le Hisar'ı birbirinden ayıran caddeye bir parsel arkasındayız. Yani ikinci parseldeyiz. Aslında burası Efeler Mahallesi olarak geçer. O yüzden biz genelde buraya ağzınıza alışmış Efeler Mahallesi diyoruz. Ama tapuda Hisar olarak da geçer. Onu da atlamayalım. Şimdi önümüzde 40 metrekare gibi büyük bir havuz alanınız var. Duvarın içerisine bir şelale yerleştirilmiş. Yine şezlong alanlarınız mevcut. En yakın plaja 3 kilometre. Şehrin merkezine de yani Didim merkeze de 2,5-3 kilometre mesafedesiniz. Araç ile ortalama 5 dakika diyebilirim. Çünkü bir tane iki tane ışığa denk geleceksiniz. Dış cepheyi görüyorsunuz. Sıva kalitelerin hepsi gerçekten güzel. Patlatma taş uygulamaları yapılmış. İşçilik olarak iyi bir ustayla çalışılmış. Aynı zamanda genelinde villanın zaten ustalarında, malzemelerinde kalitesi üst düzey. Şimdi triplex bir villa. Bir kat aşağıda, iki kat yukarıda var. Üstten dubleks gibi görünebilir. Bir bahçe katımız var. O bahçe katını anlatacağım. O bahçe katından tekrardan hamam, sauna, jacuzzi alanına inebiliyorsunuz. Onlar da bir ekstra hani bahçe alanına çıkabilmesi. Ama ben onların evin içinde değineceğim. Hamam ve jacuzzi alanına. Bahçeyi sadece bir göstereceğim. Drone görüntülerini koyacağım. Villa çok güzel. Şimdi bakın 500 metrekare arsa üzerine kurulu. Mimari statikte buraya 16 metreküp demir yeterliyken toplamda 21 metreküp demir harcanıldı. Mimari statik projesine göre yine 260 metreküp beton yeterken 340 metreküp beton kullanıldı. Gerçekten hani bunlar büyük maliyetler arkadaşlar. Bunlar harcanırken cepten büyük miktarlar çıkıyor. Fabrika inşaatları standartında da C30-37 beton kullanıldı. Bunlar önemli, hatta en önemli bilgiler. Bir de atlamadan radye temelimizde mevcut. Kamera alanını anlatırım. Burada bir barbekümüz var. Yine patlatma taş yapılmış etrafına. Yanına bir tezgah, altta saklama alanları, bir çeşmesi. Bahçe duvar üstü aydınlatmalarımız aynı zamanda da böyle 40 santimle demir korkulukla yükseltilmiş. Kamera alanımızda çok güzel 6 kişilik bir hattan takım atılmış bahçe takımı. Üst tarafta beyaz spot aydınlatmalarımız mevcut. Bahçe etrafında 2 tane hortum alanınız var. Bahçenizi sulayabilirsiniz. Yeşil alan yok demeyin. Alt kısımda yine yeşil alanınız mevcut. Genelde de şöyle bir şikayet var. Onu da söylemeden geçmeyelim. Yeşil alanı arkadaşlar bakamadığınız sürede eğer buraya yazın sadece gelecekseniz, hatta yazın bir ay gelecekseniz bunlar çok fazla yabani ot birikiyor, kirleniyor. Görüntü kirliliği oluşturuyor. Bu açıdan genelde şu an şöyle bir tercih var. Etraf beton olsun, mermer olsun diyorlar. Dış cepheyi görüyorsunuz. Bembeyaz. Bence olması gerektiği gibi gayet şık. Güneş kırıcıların altında bir bahçe takımı daha atılmış. Yine bu da 4 kişilik gayet kullanışlı. Bir de salıncağımız var. Güneş kırıcıların içerisinin hepsinde de aydınlatma olması gerçekten çok güzel. Burada da yine bir kamelya alanınız var. Burada da güneş kırıcılarınız mevcut. Buraya da güzel bir salıncak atılmış. 2 kişilik rahatlıkla oturabilir. Havuz alanını görüyorsunuz. Tekrardan değineceğim. 40 metrekare. Tamamen bakın net 40 metrekare. Güzel bir kullanım alanınız var. Havuzun merdiveni, betonarme merdiven, böyle bu yapay gibi duran alüminyum merdivenlerden değil. O bilgiyi de atlamayalım. Burada da yine şezlonglarınızı içeri alana bırakmışsınız. Dilerseniz bunları tamamen kaldırıp bu kısım çocuk havuzu olarak da kullanılabilir. Bence bir çocuğa yeterli. Hani çocuk havuzu yok demeyin. İsterseniz o şekilde de kullanabilirsiniz. Şimdi triplex bir villa demiştim. Alt kata inelim. Bir bahçe alanını göstereyim. Ondan sonra villanın yine bu katına çıkıp çelik kapı kısmına gidip villanın iç kısmına geçeceğiz. Fener Caddesi de bu önümüzdeki yol arkadaşlar. O yolda biraz sonra gösterecek Şahin. Hemen karşımızda duran evler mesela Efeler Mahallesi'ne geçiyor. Efeler Mahallesi'nde geçiyor. Biz artık buraya da Efeler Mahallesi diyoruz, öyle söyleyeyim. Burada da yine bir ekstra balkon alanı diyebilirim. Gel böyle. Bakın yeşil alan yeterince var. Palmiye ağaçları ekilmiş. Bunların hepsi para. Gerçekten gördüğünüz o heykeller bile para. Bir de kar amaçlı da hani düşünmeyin bunu.
Bu tür inşaatlarda bu kadar betona, demire ekstra para ödendiği takdirde bir de C30-37 betonlar işin içine girdiğinde radya temel dahil çok büyük miktarlar çıkıyor. Motorun, havuzun motorları falan bu alandadır. Bir göster istersen. Motor ve denge deposu bu alanda mevcut. Güvenlik kameralarının hepsi takılı. Bakın peyzaj alanını görüyorsunuz. Güzel bir peyzaj alanınız var. Buradaki alan gerçekten çok özel bir alan. Buradan bir çıkışınız da var bahçeye. Burayı şimdi göstermeyeceğim. Sürpriz olsun. Videoyu izleyin sonuna kadar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bakın klimaların hepsi bu alana istiflenmiş. Hiçbir şekilde görüntü kirliliği oluşturmuyor. Ayrıca villamızda bir de gizli çatı var. Zaten üst tarafta değineceğim. Bakın burada da bir boş alanınız daha var. Burayı da istediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Bunlar sizin tercihinize kalmış. Yerden ısıtmalı demiştik. Yavaş yavaş hemen yukarıya çıkalım. Yukarıda da bir takım ufak tefek anlatmadığım şeyler kaldı. Onları da anlatayım. Yavaş yavaş içeri geçeceğiz. Fiyatı tekrarlıyorum. 29 milyon TL ciddi bir pazarlığımız olacaktır. Gelip beğendiğiniz takdirde hani buradan olumsuz bir şekilde kalkma şansınız yok. Tabii ki böyle saçma sapan yani tabiri caizse fiyatlar teklif edilmediği sürece anlaşabiliriz öyle söyleyelim. Evet, tekrardan villanın ilk giriş alanındayız. En güzel alanlardan bir tanesi de burası da benim için. Havuz alanı. Bakın deniz manzaramız da vardı ama hiç gösterme. Hani onu gösterdikten sonra bir tık eleştiri konusu oluyoruz. Ama manzaranız da var. En yakın plaja da 3 kilometre mesafedesiniz. Şimdi otopark kısmına geçelim. Otopark kapınız bile bakın Didim'de göremeyeceğiniz bir şeydir bu. Kendi otomatik kapı sistemi takılmış. Bastığınızda açılıyor. Birçok tanıttığımız villada bildiğiniz üzere yok bu. Hani maliyetli mi? Bir müteahhite göre bence çok da büyük bir maliyeti yok. Ama yapılmıyor. Şöyle bir kemer yapılmış. Ahşap ve demir doğrama bir otopark kapınız var. Gayet büyük. İçerisinden bir yaya girişi mevcut. Böyle kapatalım. Bakın bir tuşla cebimden çıkarttığım kumandayla bir tuşla burayı açabilirsiniz. Ne yaptınız? Geldiniz yazın. Arabanızı içeri sokacaksınız. Arabanızdan inmeden bununla açıp tekrardan kapatabilirsiniz. Hemen şöyle kapatalım. Güvenlik kameralarından bahsettik. İçerisi çok güzel. Şimdi içeriye gireceğiz. Videoya biraz sonra içeriden başlayacağız arkadaşlar. Villamızın içerisindeyiz, antre alanındayız. Çelik kapı, akıllı ev sistemi, vestiyer falan bunların hepsini anlatacağım ama anlatmadan önce şu antrenin ambiyansına bir bakın istedim. Gerçekten çok güzel. Farklı renk tonları sonunda artık Didim'de antrasit griyi kullanmayan bir müteahhit, bir grup sonunda kullanmayanını gördük. Mermerlerin bakın hepsi granit arkadaşlar. Mutfakta biraz sonra bahsedeceğim. Hamamda unutursam diye şimdiden peşinden bahsediyorum. Hamamın üstündeki mermerler ve mutfakta chimstone kullanıldı. Onu da atlamadan söyleyelim. Şimdi antre alanı bu şekilde. Çelik kapıdan geldiniz takdirde böyle açtınız içeri girdiniz. Burada audio marka akıllı ev sisteminiz var. Aplikasyonu telefonunuza indirdiğiniz takdirde dünyanın her yerinden kontrol edebilirsiniz. Bu da öyle hani şimdi bazı yerlerde sadece ışıkları aç, panjurları aç gibi konsepte kullanılıyor akıllı ev sistemi. Burada tamamen tüm fonksiyonların hepsi işlevini görüyor. Onu atlamayalım. Bakın burada da tüm özelliklerini saymışlar. Mesela belki unutmuşumdur diye buradan hızlı bir size okuyacağım, geçeceğim. Bakın inşaatın yapımı ile ilgili villanın özellikleri de aşağıda. Diyor ki radya temel, bodrum katı 3,40 metrekare tavan yüksekliği vardır. Duvarlar tamamen betonarmedir. Tüm dış cephelerde 22'lik beams artı aralarında 5 santimlik köpük kullanılmıştır. Binanın tamamında iç ve dış cepheye kara sıva vurulmuştur. Dış cephenin tamamına file ve ısı yalıtım sıvası yapılmıştır. Mimari Statik projesine göre benim anlattığım 16 ton demir yeterli görülürken 21 ton demir kullanılmış. Yine bir statik projesine göre, mimari statik projesine göre 260 metreküp beton yeterli görülürken 340 metreküp beton kullanılmış. Bakın bunlar benim size anlattıklarım. Şimdi villanın hemen özelliklerini buradan hızlıca size geçeceğim. Belki anlatmayacağım bir şey olur diye burada yine elimizde delil kalsın, aklınızda bulunsun. Hisar Mahallesi'nde yazmış. 500 metrekare arsa içinde 200 net, 225 brüt yazmış. 4 oda, 1 salon, Amerikan mutfak. 3 katlı. Zaten bunlardan bahsettik. Hamam, sauna, jacuzzi, dinlenme alanı, bar bölümü. Akıllı ev sistemi, yerden ısıtma, 40 metrekare net havuz kullanım alanı. Havuz tesisatı içinde depo alanı yapıldı. Aşağıda gördüğünüz kamelya ve barbekü vardır. Otomatik açılır, kapanır dış kapı, güvenlik kamerası, alarm sistemi. Villamız full eşyalıdır. Bakın bunları da artık okuyorum size. Merdivenlerimizin granit mermer, mutfak tezgahı ve hamamda chimstone mermer kullanılmıştır. Klima ve ısı pompası üniteleri tek bir alanda toplanmış olup dış cephe ve çatı görselleri bozulmamaktadır. Villamızda gizli çatı uygulaması vardır. Aşağıda yine söylemiştim.
Efeler Mahallesi sınırındadır vesaire vesaire. En yakın plajı 3 kilometre, Altınkum sahiline de 5 kilometre mesafededir. Didim Çarşı merkezinde 2,5-3 kilometre mesafededir. Evet. Anlatırken nefesimiz yoruldu. Size de kısa bir özet geçmiş olduk. Bakın merdiveni göstersene. Çok güzel gözüküyor. Böyle sırayla açılması. Onu da atlamadan geçmeyelim. Göründü mü? Tamamdır. Burada bir portmantonuz var. Bu da bence gayet güzel. Buraya bir bench yapılmış. Oturup ayakkabılarınızı giyebilmeniz adına. Hemen burada bir banyo, lavabo. Biliyorsunuz alt katta bir yatak odası varsa en önemli şeylerden bir tanesi banyo, lavabosu. Buna erişim kolay olması lazım. Ayrıyetten bir de zaten misafir lavabosu olarak da kullanılacaktır. Hemen alt kattaki yatak odamızdan başlayalım. Burada güzel bir yatak odamız var. Bildiğiniz üzere bu tür villaları alıyorsanız, gerçekten böyle büyük, benim tabirimle saray gibi villalar alıyorsanız zemin katta bir oda şart. Bu da onlardan bir tanesi. Neden? Ben şahsen böyle bir villam olsa benim kullanacağım belki odalardan bir tanesi bu olabilir. Çünkü üst kata çıkmak istemem. İkinci unsur, eğer uzaktan çalışıyorsanız veya bir ticaretle uğraşıyorsanız buraya bir çalışma odası yapabilirsiniz. Bakın malzeme kalitesi falan çok güzel. Bunları atlamadan söyleyeyim. Önemli bir detay, çalışma odası yapabilirsiniz. Yaşlınız varsa, ileride yaşlılık var zaten, misafir odası dilediğiniz gibi. Hareket sensörü, ışıklandırmaları gayet güzel. Beyaz eşyaların hepsi, mobilyalar dahil Beko marka beyaz eşyalar. Mobilyalar da burada bir sevdiğimiz bir mobilya firmasının. Evet, gel böyle. Bu oda da bitti. Şimdi bakın burada hemen merdivenden çıktığınızda büyük bir desenlenmiş bir ayna görüyorsunuz. Bence çok güzel gözüküyor. Eve bildiğiniz üzere ayna derinlik katar. Bu da çok önemli bir detay, atlamayalım. Evet, salon alanına geçelim. Salon alanı çok güzel. Gel böyle. Gel şöyle bir hemen salon alanını bir tara. Salon alanı çok güzel. Bakın elektrikli şömineniz var. Bir kere ne demek istediğimi şuradan anlayın. Hani normal standart müteahhit işi düşünmeyin dedim ya, bakın. Şu en basit ya. Store perdelerin bile kalitesi, uyumu, bir iç mimarla çalışılmış olması bu işin başarısını gösterir. Buradaki hani koltuk takımları mobilyacının, yani bizim sevdiğimiz bir abimiz demiştik, onun işçilik kalitesini, yeteneğini gösterir. Yani gerçekten çok güzel, çok şık. Havuz alanına bakıyoruz. Görselimiz, cephemiz havuz alanı. Elektrikli şöminemiz var. Pahalı, maliyetli bir şeydir. Burada bir vitrinimiz var. Yine üstlerinde biblolarımız mevcut. Hemen mutfak alanına geçelim. Video uzadıkça uzuyor. Ev çok güzel olunca bizim de anlatasımız geliyor. Gel böyle. Burada bir ada mutfağınız var. Ama ada. Gerçekten ada. Yani oturup rahatlıkla 4 kişi burada akşam yemeği yiyebilir. Böyle çok da yükseğe yapılmamış. Bench koyulmasına gerek yok. Hafif böyle yerden biraz yüksek benchler idare eder. Bistrolar yani. Kuverler falan atılmış. Bence gayet güzel. Ortaya bir bitki bırakılmış. Mutfak alanınızın işçiliği çok güzel. Tezgahlar başta söylediğim gibi Chimstone marka. Mikrodalganız, fırınınız, davlumbazınız, ocağınız, elektrikli ocak. Buzdolabınız X-Large bir buzdolabı. Şöyle bir mutfağı bir istersen tara. Yine mutfaktan ve salondan ayrı ayrı olarak bahçedeki bir tane 4 kişilik bahçe takımı olan yere bir de salıncak kısmına çıkabiliyorsunuz. Yani sabahları kahvaltınızı hazırladınız, bahçede yapabilirsiniz. Mesela ya şu ya gel. Şu bile ne kadar güzel görünüyor. Benim çok hoşuma gitti mesela. Hani şu renklerin uyumu, seçimi, mutfağın devamı gibi oluşu. Hani Amerikan mutfak oluyorsa da bence böyle olmalı. Çok şık. Evet. Şimdi çok fazla sizi sabırsızlandırdım. Aşağı kattan çok bahsettim. Bence hemen aşağı inelim. Üst kattan bana göre çok daha keyifli bir alan bizi bekliyor. Gel hemen aşağı inelim. Aşağısı çok güzel çünkü. Merdivenler hiç yorucu değil. Gerçekten çok güzel. Bakın mesela burada merdivene inmemiş, yani merdiven geçişi yapılmamış. Bir dinlenme alanı diyorum ben bunlara. Merdiven içinde dinlenme alanı. Gerçekten güzel. Şu duvar renkleri hem İtalyan boya galiba o, hem de doku hissi veriyor. Heykeller falan. Bunlar çok güzel. Evet. Geldik en keyifli alana. 3.40. Yukarıda da okudum, dışarıda da söyledim. 3.40 tavan yüksekliği var. Çok güzel. Bakın burada misafirleriniz geldi. Erkekler veya hanımlar hiç fark etmez. Arkada misafirlerine içecek hazırlayabilirler. Şu üstteki şarap bardaklarının tutamağı da gerçekten çok güzel gözüküyor. Benim boyum 1.71, bence ideal. Yani 1.71'e göre ideal. Düşünün siz 1.80-1.90 olsanız da gayet yeterli. Şimdi burada 4 tane kapı var. Ne bu 4 kapı? Bir tanesi sauna, bir tanesi hamam, bir tanesi jacuzzi alanı, bir tanesi de tüm ısı pompası olsun, elektrik hatları olsun, kombi hatları olsun bu alana çekilmiş. Bakın buradan başlayalım. Termosifonunuz. Burada yine ısı pompasını falan hepsinin yeri yapılmış. Her şey bu alana çekilmiş. İsterseniz burayı, bilmiyorum sizin aklınızda başka şeyler varsa öyle de değerlendirebilirsiniz. Şuraya bir gelir misin? Bakın. Çok güzel bir alan. Geldiniz. Günün yorgunluğunu burada atmak istiyorsunuz. Uzanıp
keyif yapabilirsiniz. Bir duşakabin de var bu arada. Ekstra olarak yapılmış. Klozeti de mevcut. Marangoz işçilikleri de oldukça güzel. Jacuzzi'niz bu arada hem geniş hem de 2 kişilik, zaten kafa tutamaklarından anlayacağınız üzere 2 kişilik oluşu ayrı bir hoş. İçerisine yine yağmur başlıkları bırakılmış. Bir de şelale bırakılmış. Ya gerçekten diyecek bir şey yok. Villa çok güzel. Hani hamam, sauna bazı yerlerde sıkış tepiş oluyor ya. Bunları onlarla kıyaslamayın. Bu villa hepsinden çok farklı. Bir Türk hamamı. Işıklandırması bile çok güzel. Bakın bu üstteki tezgahlar, üstteki mermerler Chimstone. Bunlar Chimstone. Orada da yazmış kendileri. Burada yine lavboları var. Bunların ismini biliyordum da unuttum. Yanlış bilgi vermeyelim. Renk olarak da seramik renkleri de çok güzel. Şahin de hatırlamaya çalışıyor, boşa. Yanlış bilgi vermektense unuttum demek daha iyi. Sauna alanına gelelim. Burada kömürlü bir sauna alanınız var. Gerçekten bu da çok güzel. Bakın hani her şeyi yaptım değil de yapayım da olsun, kendine yapıyormuş gibi yapmışlar. Bence oldukça güzel gözükmüş. Günün yorgunluğunu bunun içinden oraya naftalin veya ne bileyim koku atarken, su atarken alabilirsiniz. Termometreler falan, onlar hepsi yerli yerinde, uzanabilirsiniz. Evet, şimdi kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki çok uzun oldu ama gerçekten değer. Çok kaliteli, çok güzel bir villa. Dinlenme alanını gösterdin değil mi? Saunadan çıktıktan sonra veya hamamdan çıktıktan sonra ya da havuzdan çıktıktan sonra burada dinlenebilirsiniz. Bu villa öyle inşa edildi ki yaz kış rahatlıkla çok güzel bir şekilde yaşayabilirsiniz. Evet, alt katta bu şekildeydi. Şunların ahşap olması da ayrı bir güzellik olmuş bence. Hamam ve saunanın kapısıyla da uyumlu olmuş. Tek ahşap bu değil yani burada. Yavaş yavaş. Evet, ahşap kokuyor. Benim çok hoşuma gidiyor mesela. Yavaş yavaş yukarıya çıkalım. Bu arada benim evin çatılarını sen biliyorsun. Benim çatılarım da ahşap arkadaşlar. Ben 1,5 yılda bir vernikliyorum. Yani 17-18 ayda bir vernikletiyorum. Çok güzel. Yani ben çatımda, tavanımda onun olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Evet. İlk giriş kattaydık. 3 katlı demiştim, triplex demiştim. Yavaş yavaş en üst kata doğru çıkalım. Videoyu da zaten orada sonlandıracağız. Evet. Bakar mısınız? Gel böyle Şahin, bir sana zahmet şu alana geçersen ilk başta orayı göstermeni istiyorum. Hani süslerden tutun şu kompozit cam giydirmelerine kadar bence çok güzel olmuş. Bu villanın aslında sizin sadece sabah ve gece göreceğiniz alan. Çünkü dış cepheden aslında yoldan geçerken villayı da bir tık gösterişli gösteren bu alan arkadaşlar. Kompozit, siyah, gün ışığını içeri almayan camlar çok güzel gözüküyor. Ve ayrıca bunlar da hani standart camlarla karıştırmayın. Çok dayanıklı, yağmura, rutubete karşı hiçbir sorun yaşatmayacaktır. Paslanmaz. Avizemiz de oldukça şık. Şu damla tutamakları da, korkulukları da ben beğeniyorum. Evet. Gerçekten yoruldum. Gel. Gir böyle. Burada bir banyo lavabosu var. Şu banyo lavaboyu da bir göster sana zahmet. Evet. Banyo lavabosunu da gördünüz ama ben bir saniye şuraya bir bakayım. Belki burada atlamadığımız bir şey falan vardır. Evet bak. Ben bunlara dikkat etmemiştim. Çamaşır ve kurutma makinesi bu alanda. İki ayrı göz olunca arkadaşlar farklı farklı olabilir dedim belki de. O yüzden açmamıştım. Şimdi açtım. Kurutma makinesi ve çamaşır makinesi bu alanda mevcut. Bunlar da hepsi frenli sistem. Bir kere bırakmanız yeterli. Şöyle burada da raflar. Altta da kirli sepetleri zaten. Onu açmama gerek yok. Çatıya müdahale için. Çatınız gizli çatı. Kiremit bir çatıdır. Isı izolasyonunu çok güzel şekilde alır. Ondan şüpheniz olmasın. Tamiri de kolaydır. Bir şey oldu mu 3-5 kiremit değiştirilip daha sağlıklı bence bana göre kiremit. Evet, buradaki genç odamızdayız. Buraya da artık genç odası diyorum ama 2 tane tek kişilik yatak atılmış. İsterse çift kişilik de atılabilirmiş. Misafir odası da yapabilirsiniz. Veya varsa evin içerisinde başka yetişkinleriniz, misafiriniz gelecekse, çocuklarınız mesela, onlara ayırabilirsiniz. Gardırop da göster. Yok, ev kendini gösteriyor zaten ya. Benim çok artık hani fazla laf söylememe gerek yok. Üst katta da eşya konusunda da bence takdire şayan bir çalışma yapılmış. Şöyle gelirsen şu alanı göster, mesela perdelerin bitişik noktasını. Bence çok uyumlu hepsi birbirine. En önemli odalarından bir tanesi burası. Ebeveyn banyolu bir oda burası. Giyinme odası da ekstrası. Hemen gel şöyle bir banyo lavaboyu göster sana zahmet. Duş başlıklarını, duşakabinin içini, yağmur başlıklarının kalitesini, gerçekten her şey özenerek yapılmış bir havalandırma pencereniz de var. 4 cephe zaten. Tamamen müstakil. Tüm cepheler size ait burada. Cephe bilgisi vermiyorum bazen. Burası güneydir, doğudur demiyorum ama siz anlayın. Burada giyinme odası var. Gösterir misin?
Orayı da gördünüz. Giyinme kabinleri yapılmış. Buraya bir gardırop bırakmayacaksınız. Orası bence yeterli. Yaz kış yaşayacağım diyorsanız orayı da tabii ki daha farklı dizayn edebilirsiniz. İsterseniz bu alana bir L, bir gardırop da yapabilirsiniz. Bakın yatak başlıkları bence gayet güzel. Konsollar çok iyi. Konsolların içerisinde USB çıkışları mevcut. Bunlarda da yine şarj edebilirsiniz telefonlarınızı. Fransız balkonlu. Evin içine girdiğimizden beri tüm klimalar çalışıyor. Ama biz bu evin içerisine klima yokken de girdik. Su izolasyonu gerçekten çok güzel. Hani bunları kapatsalar bile bizim için bir şey ifade etmeyecek. Biz zaten dışarısı 25-28 dereceyken şu an biz terlemiyorduk içerideyken. Tamam, artık son odaya geçelim. Son odaya geçelim. O son odanın da güzel büyük bir balkonu var. O balkonda tanıtımımızı sonlandıralım. Ama bir kere daha böyle bu galeri boşluğunu bir göster, öyle gel. Evet. İçerideyiz. Artık son odadayız. Şöyle karşıdan bir tanısana. Bak. Şuraları görüyor musun Şahin? Işıklı. Bu kendiliğinden bu arada. Bence çok güzel. Çok şık gözüküyor. Tercihler de bana göre gayet iyi. Hani böyle şunu diyemezsiniz. Bazı yorumlarda geliyor mesela. O yorumları da bu arada hiç sevmiyorum. Aa, burayı hangi Kürt yaptı falan diyorlar. Hani eşya tercihinden, renk tercihinden dolayı. Zevkler, renkler arkadaşlar. Yapılmışı burada. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. O size kalmış. Alıp almazsınız, o da size kalmış. Eleştirirken seviyeli bir şekilde eleştirin. Hani şu öyle olmamış değil. Biz de bunu istiyoruz. Zaten bizim videolarımızı kendi müteahhit firmalarımız da izliyor. Onların altından belki dikkate alır, uygular. Hani yorum kısmına çok önem veriyoruz ama seviyeli yorumlara. Lütfen. Hemen bir balkon alanı var. O balkon alanını tanıtalım. Ondan sonra artık videomuzu yavaş yavaş bitirelim. Balkon alanımıza çıkalım. Bundan sonra artık zaten videomuzu sonlandıracağız. Gel böyle Şahin. Burada da çünkü oturma grupları atılmış. 2 tane Rattam, Berjel takımı atılmış. Ben Berjel diyorum bunlara da. Tek kişilik. Şöyle görünüyorsa eğer bir daha havuz cephesini bir gösterir misin? Bu alanda gerçekten çok güzel, keyifli. Balkonu olan oda burası arkadaşlar. Buradan özellikle bitirmek istedik. Diğer odayı gördüğünüz ebeveyn banyolu, giyinme odalı. Sinekliklerine kadar takılı. Her detayıyla kendileri bizzat ilgilendiler. Hani böyle bildiğimiz müteahhit işleriyle kıyaslamayalım. Bu çok farklı bir villa. Özel bir villa. O yüzden burayı değerlendirirken mantıklı bir şekilde değerlendirin. Fiyat 29 milyon TL. Hamam, jacuzzi'li, saunalı. Gerçekten lüks bir villa izlediniz. 500 metrekare arsa üzerine kurulu, 220 metrekare brüt kullanım alanına sahip, 200 metrekare net kullanım alanına sahip, full eşyalı, akıllı ev sistemli, yerden ısıtmalı. Bence burayı gelin görün alın derim. Eğer yerinde ziyaret etmek isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.